Evet dostlar, normalde hava kapandı diye kampa doğru gidecektik ama ısrar ettim, yürüyelim. Evet dostlar, yürüdükten biraz daha yürüdük. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız? Herkese yeni bir maceradan selamlar dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir yere gideceğiz. Marcoesi isimli At Dağları'nın tepesinde kalmış gizli böyle arkeolojik alan. Ama ondan öncesinde de size burada açayım dedim. Çosika'dayız. Hatta şöyle de göstereyim. Şurası Park Eçerke'de geçiyor. Park Eçerke'den biraz daha yukarı çıktığımızda da böyle otobüsler var. Şurada da zaten tek bir otobüs gidiyor. Onun da fiyatı 15 soles. Ama yabancı olduğumuzu anladığı için 20 soles demişti. Biz de kabul etmedik falan, 15 solese indirdik. Şimdi biraz gideceğimiz yollar da tehlikeli ama bir o kadar da güzel. 4000 metre yüksekliğe gideceğiz At Dağları'nın tepesinde. Şimdi gittiğimizde de size o harika yeri göstermeye çalışırım. Umarım güzel bir video olur. Videomu da beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü sizin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir motivasyon veriyor. Şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Evet dostlar, şimdi otobüsten indik. Tehlikeli ve uzun bir yolculuktan sonra güzel manzaraların da eşliğinde sonunda yolculuğumuzu bitirdik. Ama daha doğrusu bitirmedik. Daha gideceğimiz yer var. 2-2,5 saat sürdü zaten Çosika'dan buraya gelmek. Çünkü yollar hem tehlikeli hem de bozuk olduğu için biraz uzun sürdü. Hatta şöyle göstereyim. Şurada da Marcoesi yazısı var. Daha bir 4 kilometre gideceğimiz yol var. Yani o da 2 saat mi ne yapıyor? Öyle bir şey de 2-2,5 saat. Şimdi buranın meydanına geldik. Tabii burada şunu da söylemeyi unuttum. Çosika'da sadece sabah 9'da otobüsler kalkıyor. 9'dan sonra da başka otobüs yok. Arabalar da var. Arabalarda 30 soles demişlerdi fiyatı ama indirimler falan 20 soles demişlerdi de gerek yoktu. Hatta şöyle güzel bulutların üstünde küçük bir kasaba, İnkalardan kalma. Şurada da galiba tarihi kilise var. Tabii şöyle daha yukarı doğru çıkacağız. Ama ondan öncesinde otel bakmamız lazım. Gerçi kamp yapabileceğimiz yerler de var ama bizde kamp malzemesi yok. Gerçi kiralayabileceğimiz kamplar var ama ne kadar onu bilemiyorum işte. Burada da tek bir otel var. Otelle konuşup fiyatını öğrenip ona göre bir rota çizeceğiz çünkü başka da otobüs yok. Sadece geldiğimiz otobüs var. Tek bir otobüs geliyor buraya. Gidişte sadece onunla oluyor. Akşamda başka otobüs yok. Tabii hava biraz soğuk ama güzel yani. Böyle güzel bir meydanı. Otandik, şurada da belediye binası var. Küçük kasaba. Burasının ismi de San Pedro da Casta diye geçiyor. Marcoesi'de San Pedro Casta'ya yakın. Şu arkada da otel görmüştüm. Oraya gidip fiyatını da sorarız. Öğreniriz ne kadar fiyatı. Tabii burası küçük olduğu için belki burada da tek böyle görebileceğimiz bir yer yoktu. Yani belki buraya bir video yapmam. Veyahut da isterseniz yine de yaparım. Yorumlarda yazarsınız. Şimdi bir restoran bakalım. Yemek yiyelim, sonra yola koyulacağız çünkü gideceğimiz daha bir yol var. Şöyle de tarihi sokakları bulunuyor. Tabii burası da yine Marcoesi ve burası da İnkalardan kalma bölge. Zaten evlerde ona göre taş evler genelde. Gerçi ben de böyle ara sokağa girdim ama nereye gidiyor bakalım. Şimdi şöyle de göstereyim size de. Böyle yine restoranların bulunduğu güzel bir yer. Şimdi gitti bize. Yine de size göstereyim, hatta şuradan da Bakıbeli. Şu geldiğimiz otobüste şu Casta Marcoesi. Bulutlar da çöktü tabi. Bulutların
Üstünde güzel yer yapmışlar. Enteresan. Asıl gideceğimiz yer daha uzakta. Gerçi arabalar da gidiyor falan diyorlar da işte bakalım biraz araştırıp edelim. Ona göre de dediğim gibi bir rota çizeriz. Evet dostlar, yola çıkmadan önce restoranta geldik, yemeğimizi yiyelim dedik çünkü gideceğimiz yolda bayağı uzak ve restoranlar da yok, taş ormanlık olduğu için. Ama size de yemeğimizi de göstereyim dedik. Hem de şunu da söyleyeyim, restoranda çalışan bir kişi Marcoes'e götürüyormuş arabayla birlikte, o da 10 soles. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra onunla birlikte gideceğiz. Hatta şöyle göstereyim, alabalığın bulunduğu, pilavın, salatalığın, şöyle de çorba vardı. Gerçi çorbayı içtim çünkü uzun yoldan geldik, biraz da acıkmıştım. Ama şöyle söyleyeyim, spagetti, yani makarnanın bulunduğu, tavuğun bulunduğu bir çorba da gayet de güzeldi. Şöyle de içecek de var. Toplamda hepsine 12 soles verdik. Bunlar menü diye geçiyor. Hatta pilavın da tadına bakalım. Gerçi güzel gözüküyor mu? Gayet güzel ve lezzetli yani. Tabii köpekler de bizi rahat bırakmıyor. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Gidip size de göstereyim çünkü internetten baktığımda bayağı güzel gözüküyordu. Tabii otelde de konuşamadık. Büyük ihtimal gittiğimizde orada kamp kiralayıp kampta kalacağız. Çünkü bir gece kalmamız gerekiyor mecburen. Şimdi gidip size de bu harikayı göstereyim. Umarım da videoda hoşunuza gider. Evet dostlar, şimdi Marcoes'e geldik. Ama şansımıza tabii az önce hava kapandı. İlk geldiğimde açıktı, ne güzel sevinmiştim. Çekim yapacağım falan, size gösteririm diye. Ama az önce hava bir anda kapandı çünkü sisler geldi. Ama sıkıntı yok. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkacağız. Orada Fortaleza diye bir yer var. Hem de amfiteyatro alanı var ve daha birçok alan var, daha doğrusu broşür vermişlerdi. 48 tane alan var görebileceğimiz. Tabii ne kadarını görebileceğiz. Şu an siz de görüyorsunuz, hava bayağı bozdu. Şu aşağılarda da kamp yapabileceğimiz alanlar var. Biz de şurada kamp yaptık. Şu aşağıda da girişi var. Restoranların bulunduğu, banyoların bulunduğu güzel bir yer. Şimdi yolculuğa çıkacağız. Tabii nefes almak da zor çünkü burası 4000 metre yükseklikte bir yer. Tabii yürürüz falan demiştik ama yani buraya yürüyerek gelmek çok zor. Uzak çünkü, anca arabayla gelmeniz gerekiyor. O da dediğim gibi 10 solesti. Şimdi bizi zorlu bir yolculuk bekliyor tabii. Umarım hava açar da size gösteririm. Şöyle de görüyorsunuz, bayağı sisli bir yer. Ama doğası falan şahane yani. Doğalı yaşam. İnsanlar burada güzel böyle alan yapmışlar. Tabii burası dediğim gibi At Dağları'nda bulunuyor. At Dağları da hemen yakınında zaten. Bayağı da yüksek. Şu anda galiba tam mevsiminde gelemedik biz. Mevsimi değil ama sorun da yok. Şunu da söyleyeyim. Kampa da 20 soles verdik. Uyku tulumları da 20 soles falan. Toplamda 40 soles yapıyor. Ona göre de hesaplarsınız. Tabii indirim yapmıyorlar. Şimdi dediğim gibi, gerçi şu an güneş açıyor. Şanslıyız o yüzden. Hem size buranın tarihine de bilgi vereyim. Şurada da ateş yakabiliyorsunuz geceleri. Tabii burası akşam ayrı bir güzel. Biz de o yüzden kamp yapıp bu güzelliğin tadını çıkarmak istedik. Güzel böyle. Hatta şurada da güneş açıyor. Birazdan umarım hava açar. Size de gösteririm burayı. Tabii burası Peru'nun başkentinin yakınında bulunan jeolojik ve arkeolojik zenginliğini öne çıkan bir alan. Limadan da toplam 3 veya 4 saat sürüyor yani toplam hesaba katarsak. Biraz açıldı, şu yukarıda da kuş bakışı bakabileceğimiz bir yer. Gerçekten muazzam. Tabii burası şöyle söyleyeyim, çok sayıda sosyal kültürel zenginlikleriyle ev sahibi yapıyor. Bu da limanın Horeçelet'in San Pedro de Casta semtinde bulunan Marcoes platosu, yani doğal mirasıyla
dikkat çekiyor bu alan. Tabii yağmur yağdığı için de biraz çamurluk falan ama gerçi şurada su sesi geliyor galiba da. Bakalım. Galiba nehir gibi ufak bir yer var. Ha, şurada nehir gibi bir yer var ufak. Güzel yani. Gerçi düşmeden. Ha, şurada. Ha, açtı biraz. Görünüyor mu bilmem ama şurası Fortaleza ve amfiteyatronun bulunduğu alan. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Tabii şunu da söyleyeyim size. Buraya dediğim gibi otobüsler, taksiler var ama belli saatlerde var. Şimdi biz bir gece kalacağız. Yarın sabahta 12 yani sanırım 12, 1, 2 saatleri arasında sadece otobüs var Çosika'ya. Onu da söyleyeyim. Ona göre de plan yapıp gideceğiz. Tabii otobüslerde dediğim gibi 15 süresi. Onun da bilgisini vereyim. Yolumuz kapalı ama umarım kaybolmayız. Korkutucu tabii. Alan büyük bir alan olduğu için gezebileceğimiz çok yer var. Yani burası görkemli manzaralı ve biyolojik çeşitlilikleri de ev sahipliği de yapıyor yani. Çeşitli fauna, flora açısından da olağanüstü bir bölge burası. Size de böyle göstereyim, gerçekten de muazzam yani. Tabii kampınız olursa daha iyi olur. Bizim kampımız yok tabii. Yani kız zamanda almam lazım çünkü daha birçok gideceğim yerler var. Oralarda da kamp yapmam gerekiyor. Yine gittiğimizde buranın size tarihini anlatırım. Şimdilik böyle kısa bilgi vereyim dedim. Tabii soğuk. Sis çökünce de hava soğumaya başladı. Hatta şöyle de göstereyim. Ufak bir böyle nehir. Bataryayı da dikkatli kullanmam lazım. Şarj edecek yer de yok. Hatta burası da bir alan ama şöyle oturabileceğiniz alanlar var. Yine kamp yapabileceğiniz alanlar var. Güzel. Vay be. Bayağı etkileyici yani dostlar. Sizlerle de bunu paylaşmak güzel yani. Umarım hoşunuza gider. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Dünya turu da bana böylece destek vermiş olursunuz. Hem sizin destekleriniz sayesinde de daha birçok yere gidip keşfederiz, daha büyük yerleri. Böyle de gösterim büyük geliyor. Şimdi biz devam edelim. Gideceğimiz, video çekeceğimiz yerler daha çok var. Evet. Şu an hava neyse ki açtı. Size de böyle daha iyi göstereyim. Şöyle, bunlar taş pilotu diye geçiyor. Yani taş ormanlık diye geçiyor burası daha doğrusu. Birçok hayvan türü de var. Tabii nefes yukarı çıktıkça nefes almak da zorlaşıyor. Yani şu an karnım bayağı şişti yani. 4000 metre yükseklikte bir yer. Daha da çıkıyoruz. Tabii şuradan da insanlar geliyor. Şu arka tarafta da başka bir plato var sanırım. Oraya da daha sonra gideriz. Tabii bayağı yorucu ama bayağı etkileyici ve görkemli, güzel. Buraya da gelmeye değer. Tabii normalde buraya daha önce gelecektim. Yani Matukana, Sanehirma'da Surko, o videoları çektim. Buraya da gelecektim. Otobüs falan sıkıntı diye plan yapmam gerekiyordu. O yüzden gelemedim. Şunu da söyleyeyim. Çorum videosunda hatırlayacaksınız. Oyun ve Raura'ya gidecektim. Fakat kalacak otel bulamadım. Turizm acenteleri de
Bayağı bir yüksek fiyat çıkardılar bize. Oteller de öyle. Oy. 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 Gerçekten şu an zor konuşuyorum. Dediğim gibi oraya da gidemedim. Oraya da plan yapıp daha sonra gideceğim. Aklımda oraya not aldım yani. O yüzden biz de buraya gelelim dedik. Ama orası daha yüksekte. Burası 4000 metre, orası 5000 metre. Burada böylesek oraya gittiğimizde düşünemiyorum. O yüzden bakalım. Oh, hava da açtı gerçi. Gittikçe de açıyor. Böyle yürüyoruz. Olmadı görebileceğimiz yerlere gittiğimizde çekimi devam ederiz. Çünkü hem başım ağrımaya başladı, hem yürü hem de çekim yapmakta zor oluyor. Burada da böyle değişik bir çiçekler var. Kuş sesleri duyuluyor mu bilmiyorum ama kuşlar da var. Bayağı bir çeşitli. Bayağı da yüksekte yani. Gerçi bunlar güzel oluyor. Evet. Bunların kokusu güzel. Gerçi yanlış yerden gelmişiz. Şöyle gideceğiz. Dediğim gibi. Oh. Gerçi gelmeye de değdi yani, güzeldi. Böyle de yürümeye devam ederiz biz. Değişik değişik bitki türleri var tabi. Dediğim gibi. Umarım tehlikeli olmaz. Maya'da çıkacağımız yer var. Şuradan da geldik, hava açmaya başladı, güzel. Burada da yine kaktüs ağacı var. Değişik. Şurada hayvan gibi, tilki gibi bir şey gördüm ama hemen kayalıklara saklandı. Tilki mi de tavşan bunu artık bilemiyorum. Bakacağım ona da. Olmadı gittiğimiz yine çekime devam ederiz. Sonunda yaklaştık gideceğimiz yere. Size de bu güzel manzarayı gördüğünce açıp göstermek istedim. Tabi sesim yankı yapıyor. Şurası ayrı bir yer. Şu aşağıdan da geldik. Tabi bir yandan da şöyle göstereyim, çalı topluyoruz. Az önce de yağmur yağmıştı. O yüzden de montumuzu giydim, hırkamızı dedik. Şu anda da güneş açtı. Tabi yüksek bir alanda olduğumuz için bir yandan güneş açıyor, bir yandan sis çöküyor, bir yandan yağmur. Enteresan yani. Tabi değişik değişik hayvan türleri sesleri de geliyor. Gerçi o kadar korkutucu hayvan türleri de yok yani dostlar. Çünkü geçen sene Brezilya seyahatimde Rio de Janeiro'ya gitmiştim. Orada zehirli kurbağaya denk gelmişim, az kalsın beni zehirleyecekti. Neyse ki öyle bir şey yok burada da. Zaten Brezilya'da tekrar gideceğiz. Ama size şu güzelliği göstereyim yani. Muazzam. Güneş de açtı. Süper. Tabi biz yine devam edelim. Gideceğimiz daha çok yer var. Tabi burası volkanik yapı taşları da diye geçiyor. Taş ormanları da diye geçebilir. Gerçi burası kapalı ama yine de gireriz, bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Tabi dumanlar da çıkıyor. Siz dediğim gibi hem yağmur yağıyor hem de sıcak olunca kayalardan da yağmurluk buhar çıkıyor. Şöyle de göstereyim. Gerçi burası da kapatmışlar ama bakalım girebiliriz ya. Bir şey olmaz. Bu kadar yürüdük sonuçta. Kaç saattir yürüyorsun yani. Buraya kadar gelip de girmemek olmaz. Şimdi bakalım. Evet, kapatmışlar. Ama şöyle açıp gireriz. Gerçi açtık şöyle. Vay vay. Şöyle göstereyim, buhar çıkıyor. İnanılmaz muhteşem bir doğal oluşum. Tabi bir yandan da
akşam ateş yakmak için odun da bakıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi San Pedro de Casta'da odun satan yerler vardı. 15 soleste ama anladık. Sonuçta ormanlık alan. Toplarız dedik etrafta. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız dostlar? İnsanı etkiliyor gerçekten. Burası macera tutkunları, doğa tutkunları için muhteşem bir yer. Ben de tabi doğayı sevdiğim için böyle yere gelip göstereyim dedim. Gerçekten insanı büyülüyor. Eski aynı Gora filminde taş ormanlar gibi değişik. Bir zamanlar insanlar burayı keşfetmiş. Yaşamda vardı işte buralarda. Değişik, güzel. Tabii umarım bir sorun da olmaz inşallah. Şu an kimse de yok gibi gösteriyor etrafta, yani bizden başka. Sadece biz varız gibi. Çünkü insanlar da göremedim. Şurası nereye gidiyor? Burası da ayrı bir yere gidiyor. İp gördüm ama galiba trekking yapıyor. Wow. Dostlar. Daha etkileyici, muazzam bir yere geldik. Oo. Burası ayrı bir güzellik. Şöyle göstereyim. Ha. Okey. Şimdi anladım dostlar. Laguna geldik. Burada lagün var. Şöyle göstereyim. Şurada lagün. Vay. Muhteşem. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız dostlar? Muhteşem. İnsanı büyülüyor. Tabii burası akşamı da sabahı da ayrı bir güzel. O yüzden buraya geldik. Yani gelince mutlaka kamp yapılması gerekiyor. Oh. Bir yandan da sabit nefesim kesildi, artık şiştim. Vay, bu kadar beklemedim yani dostlar. Tabii görüyorsunuz granit oluşumu da var. Bir yandan da susalım. Şöyle laguna doğru gidelim. Ya görüyorsunuz dostlar. Daha önce de dediğim gibi gidilmemiş, görülmemiş yerlere gidip size gösteriyorum yani. Bu kardeşinizde de bir beğeni, bir abone çok görmezseniz sevinirim. Sizler için böyle güzel yerlere bu kadar zorluklarda gelip çekim yapıyorum ve sizleri de gösteriyorum. Şuraya çıkarsak tabii tehlikeli biraz. Size de göstereyim. Sis çökmeye başladı. Wow. Muhteşem. Şurada bir ev gibi bir yer var. Şu karşıda da ayrı bir yer var. Böyle de lagün. Muhteşem. Sis çökmeye başladı. Tabii vaktimizi de değerli kullanmamız lazım. Geç olunca, sis çökünce yürüyüş yolları bayağı tehlikeli. Sıkıntı olabilir. Evet, burası da böyleydi. Gerçi buranın da ismi, bakayım unuttum şimdi. Telefondan bakayım hemen. Kusura bakmayın, burası galiba Laguna Cachu diye geçiyor. Laguna Cachu. La Fortaleza'ya geçmişiz. Daha sonra Laguna Cachu. Bu gösterdiğim yerlerde Infiernillo diye geçiyor. Marquesi, San Pedro, Meseta. Yani bunlar Meseta diye geçiyor. Olmadı. Burada yine size ben güzel, tabii konuşabilirsem buranın da tarihini anlatırım. Ya da şöyle daha ileri gittiğimizde tarihinden bahsederim biraz daha. Gerçi pek tarih yok. Burası 1500 yıllara kadar dayanıyor, yani 15. yüzyıllara kadar. İnka zamanlarından beri, yani İnkaların keşfettiği Alp dağlarında yer alan taş ormanlıklar, yani volkanik yapılardan oluşan granitli taşlar zamanından, o zamandan bu zamana kadar burayı da koruma alanı diye ilan etmişler. Herkese ikinci günden merhaba dostlar. Şimdi tekrar ikinci gün yürüyüşe başladık. Dün lagünden sonra
sis çöktü. Bir de geç olduğu için her yer kapandı. Pek çekim yapamadım. Yağmur da başlamıştı zaten. Kamp falan yapmıştık. Ateş falan da yaktık. 3 tane grup var, yani kişiler var. Onlarla birlikte kamp yapıp ateş yaktık. Böyle güzeldi. Dün akşam da sabahta kalkıp kampı falan topladık. Bugün de son gün zaten. Şu an saat 8. 12'ye kadar vaktimiz var. 12'ye kadar bitirmemiz gerekiyor. Şimdi kuş bakışı bakabileceğimiz yere çıktık. Şu aşağısı kamp yaptığımız yer. Burası da böyle muazzam güzel bir yer. Şimdi şöyle yukarıya doğru tabi biraz daha çıkacağız. Gideceğimiz yol bayağı var. Size de yine gösteririm. Gerçi kondisyonum iyi ama yükseğe çıktıkça nefes almak da zorlaşıyor. Umarım bugün de güzel çekim yaparım. Gerçi hava bugün daha güzel. Güneşli. Dün bozuktu. O yüzden pek bir şey de çekemedik. Hatta şöyle yukarı çıkayım da gideceğimiz yerleri de göstereyim. Şurada Fortaleza var. Ondan sonra Dioza, Turiste, Santa Maria, Laguna Cachu, El Infierno. Dün gittiğim Laguna'da buradan gidiliyormuş. Circuito Terres. Gerçi burası daha iyi. Şuradan da başka bir yere gidiyor. Şöyle göstereyim. Tabi 2 kilometre diyor. Fortaleza 2 kilometre. Gidebileceğimiz yerler uzak. Kameranın pek bataryası yok. O yüzden bugün de idareli kullanmam lazım. Bunlar da dün ateş yaktığımız grup arkadaşlarımız. Böyle muazzam bir yer. Güzel. Evet. Şimdi olayı çözdüm. Kırmızı yer birinci yer. Yeşil yer ikinci yer. İkinci yer daha doğrusu. Benim dün gittiğim yerde mavi olan üçüncü yermiş. Yani ben sondan başlamışım. Şimdi birden başlayacağız. Sonra ikiye gidip 3'te de bitireceğiz. Tabi alan bayağı büyük, yani kırmızıda 4, yeşilde de 4, yani 8. Toplamda 48 tane görebileceğimiz yer vardı bize verdikleri haritada. Ama manzara da böyle güzel. Yine bulutlar çökmeye başladı ama umarım da güzel. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Tabi yol biraz sıkıntılı olsa da yine de güzel. Şu karşıda görünüyor mu bilmiyorum ama insanlar yürüyor şurada. Şu karşıya doğru yürüyeceğiz. Tabi yorucu. Yine şöyle göstereyim size. Evet, şimdi bayağı yüksekliğe çıktık. Şöyle göstereyim. Galiba burası da eskiden kalma böyle evler gibi yıkılmış ama belli oluyor mu, ama sanırım burada daha önceden insanlar yaşamış. Şöyle de göstereyim. Gayet ilginç. Şöyle taştan evler yapılmış. Burası yani markası şöyle söyleyebilirim. Arkeolog, yani burada Alp Dağları arasında kaybolmuş arkeolog Daniel Russo ve Marquesi fantastik bir keşfin hikayesi ev sahipliği yapıyor. Yani öne kavuşmuş bir yer burası. Onlar tabi 22 girdabında merkezinde ve yer alıp harabelerde ev sahipliği yapıyor burası. Galiba o gösterdiğim yerde ev sahipliği yapıyor harabeler. Geldik sonuna. Şurası Özgürlük heykeli var. Şöyle de göstereyim size. Şurası gideceğimiz yer. Orası. Tabi şu geldiğimiz yere bakın dostlar. Çok ilginç ve bir o kadar da muazzam ve güzel. Burada da yine ev kalıntıları gibi bir yer var. Yakında. Tabi bayağı da yorulduk. Güzel. Bayağı daha çıktık. Güzelmiş. Burada da şurada da başka bir tarihi kalıntı var. Şu
harabe evlerin olduğu yer orası. Şurada da yine harabe evler var. Burada da yine böyle değişik kalıntı evler var. Tabii hava bozacak gibi. Bulutların üstüne çıktık resmen. Şöyle de göstereyim size bulutları. Ha, burası kuş bakışı. İlk bakacağımız yer kuş bakışı. Daha sonra 2 tane 3 tane daha gideceğimiz yerler var. Şunlar da Venezyalı kamp yapan dostlar. Dün akşam ateş yaptık. Şu aşağı doğru gideceğiz yine. Ama ondan öncesinde size burayı göstermek istiyorum. Tabii nereden çıkıyor? Burada galiba daha önceden bir şey varmış ama tabii bilmiyorum. Öyle kalıntı. Şuradan şöyle çıkayım. Size bu muazzam yeri göstereyim dostlar. Tabii zor olacak mı? Gerçi kolay. Şöyle çıktığımız yer. Ha. Burası da böyle. Şu aşağısı da San Pedro de Casta. Şurada da ikinci bir kuş bakışı bakabileceğimiz yer var. Şurada da tarihi harabe evler var. Böyle araziye kurulmuş. İlginç ve o kadar da tarihi. Şöyle daha iyi göstereyim. Cuidado, cuidado, por favor. Sí, está acá. Pégate acá, porque la maniobra se viaja. Está acá. Biraz tehlikeli. Gayet güzel. Şu San Pedro de Casa'da toplam 300 kişi yaşıyor falan diyorlar. Ev sahipliği yapıyormuş. Gerçekten öyle gayet güzel bir yer dostlar. Şurada da öyle tabii başka bir yer var. Burası da böyledir. Şimdi gideceğimiz diğer yerlere de gidelim. O güzel yerleri de size göstermeye çalışacağım. Tabii bulutlar da çöktü. Bulutların üstündeyiz resmen. Evet dostlar, biraz daha yürüdük. O dediğim kaybolmuş arkeolog doktor Daniel Ruzo'nun kaldığı ev galiba burası da, böyle göstereyim. İlginç. Tarih oy kafam oldu. Şu aşağıda da yine şurada da kafa gibi bir şey diyorlar ama şu aşağıdan bakacağız. Böyle değişik. Burada da başka bir tarihi yer var. Ahır gibi bir yer. Bilmiyorum. Şu aşağıdan inelim. Orada da gösterim olmadı. Tabii o kadar değişik yerlerden gidiyoruz ki başımıza bir şey gelecek diye korkuyoruz. Umarım kazasız belasız bitirir. Ha, şurada da yüze benzer gibi bir surat var. Humanidad PKK diyor. Nereden gidiyor? Ben buradan gidiyor. Şuradan gidelim. Size de orayı göstereyim. Aşağıda şöyle gayet değişik, güzel, etkileyici. Biraz daha gidelim tabi düşmeden, ama gerçekten yani bu kadar olacağını beklemiyordum. Güzel. ¿Cómo te encontramos en YouTube? ¿Qué? ¿Cómo te encontramos en YouTube? Vagabundo Turgut. ¿Vagabundo? Turgut. Turgut. Sí. Ya, ahí te vamos a buscar. Bak. Gracias. Ha, şurada da şöyle güzel bir yer var. Dün akşam ateş yaptığımız grupta o da. Tabii anladığımız kadar İspanyolca konuşuyoruz. Şurada böyle şöyle yüze benzer bir yer var. Şurası da bakış noktası. Güzel. Camino Corta. Değişik bir yer. Burası da böyle de. Muazzam. Gerçekten beni etkiledi. Gerçi bir yer daha var buraya benzer. Yani orası da bir başka yer. Olmadı isterseniz oraya da çekerim yine. Tabii alan büyük olduğu için belki 2 videoda yapabilirim burayı. Tabii isterseniz ben sadece önemli yerleri gösteriyorum. Eğer isterseniz yorumlarda yazarsanız yine detaylı videosunu çekerim.
Böyle güzel yer. Evet dostlar, şurası geldiğimiz yer. Yani İnkaların kerpiç evleri. Burası Laguna Vakro Koça diye geçiyor sanırım. Böyle güzel bir gölet oluşmuş. Bu da ikinci göletti. Güzel, vay be. Yani burası beni Markazi beklediğinden daha da güzel çıktı yani. Büyüleyici. Böyle güzel. Bayağı da büyük yani. Şimdi şöyle sanırım devam edeceğiz. Ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bulutlar da çökmeye başladı. Hava kapandı. Evet dostlar. Yürüdükten biraz daha yürüdük. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız? Öyle bir ürpertici bulutların üstünde böyle harika ıssız taş ormanlarda yürüyoruz ama gerçekten burası da etkileyici. Şöyle daha iyi gösterebilirim bak. Tabii dikkat etmem lazım bir yandan da. Etkileyici. Dostlar şuna bakar mısınız geldiğimizde be? Gerçi bulut çöktü ama şöyle daha iyi gösterebilirim. Bayağı korkutucu. Tabii bulut da çökmeye başladı. Bulut da buraya gelmeye başladı ama gerçekten muazzam yani, bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Vay be. İnsanın ruhunu açıyor. Tabii bayağı da tehlikeli. Gerçi şöyle daha gideceğimiz yer var da bulutlar kapattı tabii. Tehlikeli olmaya başladı. Yine de bakalım, gidebilirsek gideceğiz. Güzel. Gerçekten beni bayağı etkiledi burası. Bu kadar olacağını ben de beklemiyordum da. Bayağı iyiydi. Gerçi şöyle şöyle harita var da kapanmış gerçi. Size şöyle yine göstereyim. Güzel. Ha, gerçi şuradan da gidiş var. Şöyle arka tarafa doğru da yine gidiliyor. Evet dostlar, normalde hava kapandı diye kampa doğru gidecektik ama ısrar ettim, yürüyelim falan dedim. Sonunda böyle muazzam bir yere geldik. Şöyle de göstereyim. Ne kadar etkileyici. Bulutların üstünde. Şurayı da görüyorsunuz. Gerçekten muazzam yani. Etkilenmemek elde değil. Şans eseri bulduk yani burayı da. Yürüyelim dedik. Bayağı bir yürünce de buraya geldik. Denk geldik yani. Bugün şanslıyız. Şöyle daha iyi gösterebilirim. Gayet muhteşem. Tabii şuraya doğru da yürüyeceğiz. Bayağı bir bulutlar çöktü. Umarım yolu kaybetmeyiz. Yani korkuyoruz bazen de, uçsuz bucaksız yer olunca nereden gideceğimizi de bilemiyoruz ama güzel yani.